Bundan yüz binlerce yıl önce birileri ölülerini alıp karanlık, dar ve ulaşılması zor mağaralara taşıyordu. Bu bir felaketin sonucu değildi. Bu bilinçli bir tercihti. Sorun, bunu yapanlar modern insan değildi ve daha da rahatsız edici olan. Onlar bizim insan tanımımıza hiç uymuyordu. 2013 yılında Güney Afrika'da Rising Star adı verilen bir mağarada olağanüstü bir keşif yapıldı. Mağaranın bazı bölümleri o kadar dardı ki araştırmacılar bu bölgelere girebilmek için özellikle ince yapılı kişilerden oluşan bir ekip kurmak zorunda kaldı. Bu karanlığın derinliklerinde 30'dan fazla bireye ait kemik bulundu. Ama garip olan şuydu. Kemikler rastgele dağılmamıştı. Yırtıcı hayvan izleri yoktu. Sel, çökme ya da sürüklenme belirtisi yoktu. Bu bedenler buraya getirilmişti. Farklı yaşlardan bireyler vardı. Gençler, yetişkinler, yaşlılar. Ve hepsi aynı yerdeydi. Bu şu anlama geliyordu. Birileri bu mağaraya defalarca gelmişti. Birileri ölü bedenleri taşımıştı. Birileri geri dönmüştü. Ama bu birilerinin beyni bizimkinden çok daha küçüktü. İşte tam burada sorun başlıyor. Çünkü bize yıllarca şu öğretildi. Büyük, beyin eşittir bilinç. Ritüel eşittir modern insan. Ölü, gömme eşittir biz. Ama Homo naledi bu denklemi bozuyor. Beyni küçük ama davranışı karmaşık. O zaman şu soru kaçınılmaz. Eğer bilinç buysa biz neden onu sadece beyin hacmiyle ölçtük? Belki de sorun Homo naledi'de değil. Belki sorun bizim tanımımızda. Homo naledi sanat yapmadı. Bildiğimiz kadarıyla dil geliştirmedi. Ama bir şeyi yaptı. Ölüleriyle bir ilişki kurdu. Belki de insanlık zeka meselesi değil, bir ilişki meselesidir. Homo naledi'ye baktığınızda ilk fark edilen şey kafatasının küçüklüğüdür. Beyin hacmi modern insanın neredeyse yarısı kadardır. Ama vücut bununla çelişir. Eller karmaşık kavramı için uygundur. Ayaklar neredeyse tamamen modern insan gibidir. Uzun mesafeli, yürüyüşe elverişli bir yapıları vardır. Yani Homo naledi ne tam ilkel ne de tam bizim gibidir. Sanki evrim aynı anda birden fazla ihtimali denemiştir. Homo naledi muhtemelen küçük topluluklar halinde yaşıyordu. Günlük hayatlarını açık alanlarda sürdürüyor, mağaraları barınak olarak değil, özel alanlar olarak kullanıyorlardı. Ama ölüler söz konusu olduğunda onları karanlığın derinliklerine taşıyorlardı. Bu davranış şunları gerektirir: planlama, tekrar, toplumsal hafıza. Ve en önemlisi ölüye değer vermek. Bu kanalda daha önce başka kaybolan insanları gördük. Denisovalılar. Sadece DNA'da kaldılar. Neandertaller. Güçlüydüler ama yetmedi. Homo floresiensis. Küçüktü ama gerçekte vardı. Ve şimdi Homo naledi. Bilinçliydi ama yok oldu. İnsanlık tarihi hayatta kalanların hikayesi gibi anlatılır. Ama gerçek hikaye kalanlar değil, kaybolanlardır. Homo naledi'nin ne zaman yok olduğu kesin değil. Ama bildiğimiz bir şey var. Modern insanla aynı dönemde yaşamış olabilirler. Rekabet etmiş olabilirler. Ya da sessizce silinmiş olabilirler. Belki daha zayıf değillerdi. Belki sadece daha az şanslıydılar. İnsanlık tarihi kazananların değil, hayatta kalanların yazdığı bir hikayedir. Homo naledi yok oldu. Ama geride bir soru bıraktı. Eğer onlar da insandıysa biz neyiz? Sence insanı insan yapan tek bir özellik var mı? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki bölümde insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere.